Eğer hiç yanıp sönen ışıklar, zigzaglar veya görüşünüzde buna benzer kaybolan noktalar gördüyseniz bu video sizin için. Bugün migreni, özellikle de auralı migreni konuşacağız. Bu konu aslında çocukluğumdan beri deneyimlediğim ve başa çıktığım bir şey. Bu yüzden bunun nasıl bir şey olduğunu ve yaşamanın nasıl hissettirdiğini çok iyi biliyorum. Evet, bu biraz korkutucu olabilir. Zaten videoyu yapma amacım da buydu. Bugün migrenin ve auralı migrenin ne olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca migreni yaygın olarak nelerin tetiklediğini ve hafifletmek için bulduğum ipuçlarını birlikte konuşacağız. Tabii ki ne zaman bir doktora görünmeniz gerektiğinden de söz edeceğiz. Migren aurası migrenin en başında veya hemen başlamak üzereyken meydana gelen görsel veya duysal bir bozulmadır. Epilepsi nöbeti öncesi gelen çürük yanma kokusu gibi düşünebilirsiniz. Migrenler 4 aşamadan oluşur. İlk aşama prodrom, yani haberci aşamasıdır. Bu aşamada kişiler genellikle ruh hali değişimleri yaşarlar. Kendimden örnek verecek olursam bu dönemde ruh halimde dalgalanmalar oluyor. Aynı zamanda odaklanma zorluğu ve yoğun bir iştah açıklığı yaşayabiliyorum. Özellikle yüksek kalorili yiyecekler. Örneğin pizza inanılmaz ilgimi çekiyor. Eğer arkadaşlarımla birlikteysem ve gidip pizza mı gömsek diyorsam bu aslında önümüzdeki birkaç gün içinde bir migrenin geleceğinin habercisi olabilir. İkinci aşama migren aura aşamasıdır. Birçok insan için bu genellikle görüşün yan tarafında küçük yanıp sönen bir ışık olarak başlayıp yavaş yavaş büyüyerek görüşümüzün büyük bir kısmını kapsayan C harfine benzer bir fenomen olarak ortaya çıkar. Bazen görüşte çok belirgin bir zigzag veya gökkuşağı deseni bile olabilir. Bu parıldayan skotonlar genellikle küçük başlayıp zamanla büyüyerek ortalama 20 dakika civarında sürer. Bu süre bir saati de bulabilir ve sonunda kaybolur. Bunu görüyorsanız genellikle tek bir gözle başlar ama giderek her iki gözle de fark edilir. Tek gözünüzü kapatıp diğer gözünüzle bakarsanız aslında her iki gözünüzde de bu fenomeni görebilirsiniz. Bunun sebebi migrenlerin beyinde meydana gelmesi ve gözlerin görme alanlarının birbirleriyle çakışmasıdır. Gözde meydana gelen migrenler de teknik olarak mümkün ve bu genellikle retinal migren olarak biliniyor. Ancak araştırdığım kadarıyla retinal migrenin tam olarak fizyolojisi hala tartışmalı ve oldukça nadir olan bir durum. Bu ana kadar hep görsel değişikliklerden bahsettik. Bazı kişiler aura aşamasında duysal anormallikler de yaşayabilir. Ciltte karıncalanma, uyuşma ve hatta konuşma güçlükleri gibi duysal anormallikler de görülebilir. Bunları söylediğimde sanki kişiye felç inmiş gibi düşünebilirsiniz. Aslında haklılık payınız da var çünkü gerçekten felce benziyor ve videonun başında dediğim gibi korkutucu olabilir. Aura aşamasını üçüncü aşama olan baş ağrısı aşaması takip eder. Bu aşamada çok yoğun bir şekilde zonklayan tarzda bir baş ağrısı hissedilir. Kişiler ışığa karşı ve sese karşı çok hassas bir hale gelirler. Böyle bir durumda beni genellikle karanlık bir odada bulabilirsiniz. Böyle de bir şey var. Kişi bu anlattığım aşamalardan yalnızca birini de yaşayabilir. Bu mümkün. Yani bazı insanlar yalnızca görsel fenomenleri ve duysal anormallikleri yaşarken ardından gelen şiddetli baş ağrısı olmayabilir. Öyle ki bazı kişilerde migrenin dördüncü aşaması olan postdrom, yani migren sonrası aşaması da olabilir. Bu migren mahmurluğu olarak bilinir. Bu aşamada insanlar sadece mide bulantısı hissetmekle kalmaz. Yorgunluk ve bazen kafa karışıklığı da yaşayabilir. Eğer bir migren yaşıyorsanız muhtemelen bu saydığım belirtilerin hepsini biliyorsunuzdur. Gerçekten de kişiyi birkaç saatliğine, hatta tüm gün boyunca gününü mahvedebilir. Peki migrene ne sebep oluyor? Maalesef tıp bilimi hala migrenin tam olarak neden çıktığını kesin olarak bulabilmiş değil. Ama bilinen çok yaygın tetikleyiciler var. Tahmin edersiniz ki en büyüğü duygusal stres, uyku eksikliği, hormonal değişiklikler, sigara dumanı gibi güçlü kokular migreni tetikleyebilir. Eski peynirler, işlenmiş etler, füme etler, kafein ve alkol gibi bazı yiyecekler de migreni tetikleyebilir. Yakın zamanda fark ettiğim tetikleyici ise boyun pozisyonu ve duruşum oldu. Eğer uzun süre kötü bir pozisyonda bilgisayar başında oturuyorsam, koltukta yanlış bir şekilde yaslanıyorsam veya boynumu garip bir pozisyonda tutarak uyuyorsam bu benim migrenimi tetikleyebiliyor. Hatta görsel kalıncalanma sendromumu da etkileyebiliyor. Peki o kadar şey konuştuk. Migrenin tedavisi yok mu? Ya da migreni nasıl önleyeceğiz? Önerilen şeylerin başında ilk migren günlüğü tutmak var. Bu sadece yaşadığımız belirtileri değil, aynı zamanda migren ortaya çıkmadan birkaç saat ya da birkaç gün önce yaşadığımız durumları da kaydetmemize yardımcı oluyor. Böylece migren tetikleyicilerinizi belirleyip onlardan uzaklaşmak için yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz. Eğer migren geçiriyorsanız çoğu kişi su içmenin, yemek yemenin ve az önce benim yaptığımı söylediğim karanlık ve sessiz odada uzanmanın belirtileri hafiflettiğini söylüyor. Eğer ışığa karşı hassasiyet gösteriyorsanız yeni nesil ışığa duyarlı camları kullanmak da migren belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu tarz ağrıları hafifletmek için ibuprofen, parasetamol ve kafein içeren ilaçların önerildiğini de okudum. Hatta bazı durumlarda şaşıracaksınız botoks enjeksiyonları bile tedavi yöntemi olarak kullanılıyormuş.
Tabii ki böyle bir durum yaşıyorsanız bir doktora danışmak sizin için en iyisi olacaktır. Az önce felce benziyor demiştik. Peki migren aurası ile felci nasıl ayırt edeceğiz? Migren aurası yavaş yavaş ortaya çıkar ancak felçte görüş kaybı aniden olur. Ayrıca migren aurası görüşe eklenen bir şeydir ancak felçte görüş tamamen kaybedilir. Eğer yüzünüzde düşme, kolda zayıflık veya konuşma bozukluğu gibi belirtileriniz varsa bu videoyu derhal kapatıp tıbbi yardım alın. Olabildiğince öğrendiklerimi ve bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Migren ile ilgili deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni videolar için kanalıma abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.